Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle Oppo A9 2020'nin hep beraber gerçek kullanım pil testini yapacağız. Gerçek dünya telefon pil tarafından bize ne sunuyor? Buna yakından bakacağız. Birçok insanın bu telefonun pil performansını merak ettiğini biliyorum. Çünkü A9 2020'de 5000 mAh pil gücü var. Hatta bu pil gücünün ne kadar sürede şarj olduğunu da merak ediyorsunuz. Bunların hepsini yaptım. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben genel anlamda şöyle söyleyebilirim. Bu telefonun pil performansından ben oldukça memnun kaldım. Yani uzun zamandan beri pil tarafında beni en çok tatmin eden telefonlardan bir tanesi A9 2020 oldu. Tabii ki çözünürlük çok yüksek olmadığı için yani kullandığınız tabii ki pil performansı tarafında da size aslında çözünürlüğün yüksek olmaması böyle bir geri dönüş sağlıyor. Burada dediğim gibi hani çözünürlüğü belki bazı noktada eleştirebiliyoruz. Diyoruz ki işte çözünürlük keşke yüksek olsaydı falan filan ama çözünürlüğün arkadaşlar yüksek olması da yani daha önceki yapmış olduğum testleri zaten biliyorsunuz. Bu ne olarak geri dönüyor bize? Daha fazla GPU tüketimi olarak, daha fazla CPU tüketimi olarak geri dönüyor ve günün sonunda tabii ki daha az bir pil gücü görüyoruz. Yani burada hakikaten yüksek çözünürlük yani ne bileyim bazen bazı telefonlara yüksek çözünürlüğe çok da fazla ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Hatta bunu şöyle de söylemek lazım. Şimdi yüksek çözünürlüklü bir telefonda yani 1080p çözünürlüklü bir telefonda sizin verinizin de fazla tüketildiğini göreceksiniz. Özellikle YouTube'da video izliyorsanız ve bunu eğer otomatik olarak bıraktıysanız arkadaşlar ayarlarda yani eğer video kalitesi biliyorsunuz YouTube şöyle ayarlıyor. Eğer sizin bağlantınız çok hızlıysa size 1080p'de açıyor. Bağlantınız kötüyse burada çözünürlüğü düşürerek veriyor ama bağlantınız yüksek olduğu bir ortamda yüksek çözünürlükten arkadaşlar videoyu göstererek aslında sizin fazladan veri tüketmenize de sebep olabiliyor. Yani yüksek çözünürlüğün evet çok büyük avantajları var. Daha fazla PPI değeri var ama bu tarz dezavantajları da var. Bunları bilmek lazım. Özellikle böyle 2000 TL seviyesinde falan telefon kullanan birçok insanın da ben hem pilinin daha iyi gitsin diye biraz uğraştığını biliyorum hem de kotasını daha fazla korumaya çalıştığını biliyorum. Bundan dolayı aslında çözünürlüğü bu noktada eleştirmek ne kadar doğru ne kadar değil. Bu da tabii ki her zaman olduğu gibi sizin takdirinize bırakıyoruz bunu. Şimdi telefonda tabii ki pili etkileyecek biraz teknik detaylardan bahsedelim. Biraz ekrandan bahsettik. 6.5 inç boyutunda 1600 pikseli 720 piksel HD Plus çözünürlükte bir ekran var. 294 mi özür dilerim 270 ppi'da burada yoğunluk var ve 29 bir ekran arkadaşlar. AMOLED ekran değil IPS LCD tabanlı bir ekran. Ekranı oldukça beğendim zaten ekranla ilgili detayları inceleme zaten sizlerle göstereceğim. Bu arada telefonu gördüğünüz gibi arkadaşlar kullanıyorum ve işte mesajlar falan filan da gelmeye devam ediyor. Şimdi kullanmaya devam ediyoruz. Yani dediğim gibi ben telefonu uzun süre kullandığım için biraz incelemelerde geç kalıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Telefonun CPU tarafında şöyle bir detayı var. Snapdragon 665 Yonga seti var. 11 nanometre üretim sürecine sahip bir Yonga seti bu. Ve 4x2 GHz'de çalışan arkadaşlar Creo 260 çekirdekleri var. 4 tane 1.8 GHz'de çalışan Creo 260 Silver çekirdeklerinden oluşan bir yapı var. Hakikaten güç tarafında en ufak bir problem yok ve Adreno 610'da GPU var. Oyun tarafında falan herhangi bir sıkıntı yaşamadan arkadaşlar tüm oyunları en yüksek ayarlarda açabiliyorsunuz. Zaten çözünürlüğün de vermiş olduğu katkıyla beraber hiçbir problem olmadan bu telefonu kullanabiliyorsunuz. Şimdi telefonumuzda 128 GB hafıza, 4 GB sistem birliği var. Bunu da söyleyelim. 5000 mAh pil gücü olduğunu söyledik ama şarj performansını söylemek 5 volt 2 amper'de şarj performansı var arkadaşlar. Hızlı şarj aleti diyebileceğiniz bir şarj aleti var. Eskiden bunlara hızlı şarj aleti deniyordu ama artık hızlı şarj aleti denmiyor ama dediğim gibi belki söylenebilir. Peki ne kadar hızlı gerçekten de bu hızlı şarj aleti denilecek bu şarj aleti ne kadar sürede bu telefonu şarj ediyor derseniz biraz buna bakalım. Saat 22 itibariyle arkadaşlar telefonumuzun %11 pili vardı. 22.30'da bu pil arkadaşlar %31'e yükseldi. 23'te %51 oldu. Yani tam 1 saatte %40 pilin şarj olduğunu gördük. 23.30'da arkadaşlar telefonumuzun %69 pilinin olduğunu gördük. Saat 00.00'da yani saat 12'de tam teste başladı. 2 saat sonunda arkadaşlar telefonumuzun %85 pili vardı. Yani 120 dakikada %74 civarlarında şarj oldu. Telefonumuz saat 00.30'da %96'ya ulaştı ve ben şarjdan çektim. Yani toplamda 2,5 saat boyunca telefonumuzun %85 seviyeden şarj olduğunu gördük. Yani sıfırdan arkadaşlar %100'e bu telefon muhtemelen 3 saat civarlarında şarj olacaktır. Hızlı şarj değil tabii ki. Buna hızlı şarj dememiz çok doğru değil ama 5000 mAh'de pilin doldurulduğunu da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Muhtemelen bu telefonda 4000 mAh pil gücü olsaydı yani 2 saat 10 dakika civarlarında herhalde bu telefon belki şarj olabilir diye düşünüyorum ama yani şunu söylemek lazım. Bu telefonun bir hızlı şarja ihtiyacı varmış. Yani 5000 mAh'ler falan daha hızlı şarj olabilmeli ki biraz daha insanlar hayatlarına daha rahat bir şekilde, daha kolay bir şekilde devam edebilsin. Peki madem arkadaşlar şarjdan bahsettik, biraz bu şarj performansından bahsettik.
Peki bekleme süresine nasıl bir detay var? Bunu da söyleyelim. Bekleme süresi falan muhteşem arkadaşlar. Çok çok iyi. Yani saat gece 1'de %23 pilimiz vardı. Saat 7.30'da uyandığımda arkadaşlar %21 pil kaldığını gördük ve bir sürü bildirim falan gelmesine rağmen arkadaşlar sadece %2, yani tüm gün boyunca, tüm gece boyunca özür dilerim, beklemede %2 pil tüketti arkadaşlar. Oldukça başarılıydı ki bunu özellikle %20 civarlarında yaptım ya, %96'larda falan bunu yapsaydım emin olun arkadaşlar çok çok daha az, yani %1 falan çıkardı muhtemelen tüketim, ama daha böyle aşağılarda yaptım ki daha fazla tüketsin diye, ama orada bile sadece %2 tüketti. Telefonumuzu ben şöyle söyleyeyim, genel anlamda nasıl bir test yaptık bunu söyleyelim. 07.30 itibariyle telefonu şarjdan çektik. %100 pilimiz vardı. 4.5G tüm gün boyunca açıktı. Veriyi oradan kullandık. Hiç wireless kullanmadık. Bunun yanında WhatsApp Web bilgisayarımızdan tüm gün boyunca açıktı ve WhatsApp Web'i de arkadaşlar yoğun olarak kullandık. Parlaklığımız otomatikteydi. Otomatik parlaklık dediğim gibi genelde kullandığımız yerde ve oda içindeydik, bir ofis içindeydik arkadaşlar. Yani gündüz şartlarında parlaklık herhalde %50 seviyelerine dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Telefonumuzda 70 dakika boyunca görüşme yaptık ve sadece %4 şarj tüketti. %2 sabahtan tüketti. %2 de öğleden sonra tüketti arkadaşlar. Bununla beraber telefonumuzda 70 dakika boyunca sosyal medya kullanımımız oldu. İşte Facebook, Twitter, Instagram, hatta sizin yazdığınız bazı yorumlara cevap verdik arkadaşlar. Burada yere baktığımız zaman sosyal medyada %10'luk bir kullanımımız oldu. Şunu söylemek lazım, bu telefonda karanlık mod yok. Bu karanlık mod bu telefona geldiğinde çok çok daha iyi bir noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle sosyal medya kullanımında. 70 dakika boyunca YouTube videosu izledik ve sadece %11 pil tüketti. Bu da bence oldukça yeterli, oldukça güzeldi. 70 dakika boyunca radyo dinledik 4.5 üzerinden %3 şarj tüketti. Hepinizin beklediği testi yaptık arkadaşlar. PUBG oynadık tam 70 dakika boyunca. PUBG'yi oynadığımızda %70'ten pilimizin %70 pilimiz vardı. %51'e düştüğünü gördük. Yani sadece %19 şarj tüketti 70 dakika boyunca ve 32 dereceden 42 dereceye kadar ısındı. Bunu da söyleyeyim, MediaTek işlemcilerin çok fazla ısınma indeksleri var ama Snapdragon Yonga setlerin özellikle 11 nanometre falan filan civarındaki bu Snapdragon 665'lerin arkadaşlar ısınma ile ilgili çok da büyük bir problem yaşatmadığını söyleyebiliriz. Telefonumuzda her zaman olduğu gibi 10 fotoğraf çektik. 2 tane de paylaşım yaptık. Genelde testimizde yok ama o gün yapmak zorunda kaldım. 7 dakikada WhatsApp'tan görüntülü görüşme yaptım arkadaşlar gün içinde. Bunu da belirtelim. Telefonumuz saat 16.30 itibariyle %47 pili vardı. Muhtemelen o WhatsApp görüşmesini yapmamış olsaydım %50 civarında kalacaktı. Biz hep şey diyoruz, %50 ve %50'nin üzerine muhteşem diyoruz arkadaşlar. %40 ile %50 arasında oldukça iyi diyoruz ama %40'ın altındaki pillere yeterli seviyesinde biraz geçer not veriyoruz. Hani geçer not veriyoruz arkadaşlar. Ya zaten %30'un altına bu pil performans testinde çok fazla inen telefon da artık yok diye dersek yalan olmayacak. Çünkü birçok telefon artık gerçekten de hem Yonga setleri tarafında oldukça güçlüler. Bununla beraber de pil tarafında da artık 4000'ler 5000'leri görmeye başladık çok rahat bir şekilde. Bundan dolayı da özellikle orta segment pazarında zaten %30'un altına çok fazla telefon inmediğini görüyoruz. Yani şu çok net söyleyebilirim, bu telefonu alan bir insan pil tarafında hiçbir problem yaşamayacaktır. Ben mesela bana soruyorsunuz hani abi sen nasıl bir pil performansında bu telefondan nasıl bir pil performans alıyorsun derseniz, ben bu telefonu öğlenleyin şarjdan çektim. Sabah gittiğimde şarja takmıştım. Öğlenleyin şarjdan çektim arkadaşlar. Şu an saat 21:22 ve %71 şarjım var. Yani tüm gün boyunca bu telefonu kullanıyorum. Öğlenden beri kullanıyorum ben bu telefonu bir şekilde ve sadece %25 civarlarında, şu %96'a çekmiştim. Yani %25 şarj tüketmiş. Bu telefonu kullanan insanların çok rahat bir şekilde şarj tarafında rahat edeceklerine adım kadar eminim. Ben şöyle söyleyeyim, ben bu telefonu ikinci günün sonunda şarja takıyorum. Çünkü ben telefonu çok fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Genelde gün içinde zaten telefona hiç bakmıyorum desem yeri var. Çünkü çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bundan dolayı telefona hiç elime almıyorum ama WhatsApp'ım sürekli olarak bilgisayardan açık ve oradan işlerimi hallediyorum. Oradan yazışıyorum birçok insanla. Telefonu gerçekten de sosyal ve Instagram'a öyle bakmıyorum arkadaşlar gündüz. Bundan dolayı telefonu çok fazla kullanmadığım için bana pili de oldukça yeterli geliyor. Benim telefonla ilgili pil performansı ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hakikaten 5000 mAh pil kullanmaları oldukça doğru. Fakat daha hızlı bir şarj mutlaka bu telefonlara sunulmalı diye düşünüyorum. Yeni videolar göreceğiz herhalde. Bundan sonraki videomuz bu telefonun incelemesi olacak. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.